Merhabalar, Kesin Bu Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tuzlu kurabiye yapacağız. Kurabiyenin ağızda dağılmasıyla içerisine koyduğumuz zeytin ezmesinin uyumu çok güzel oluyor. Zeytinli tuzlu kurabiye için tabii ki olmazsa olmazımız tereyağı veya margarin. 125 gram kaseye alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurtanın beyazını içerisine ekliyorum. Sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Tabii ki kurabiyenin o güzel tadını veren 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak kurabiyenin ağızda dağılmasını sağlayacak 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. İstediğiniz bir aparatı kullanarak bütün malzemeyi karıştıralım. Tabii ki bu aşamada elinizle de karıştırabilirsiniz. Ben son zamanlarda hamurları bu şekilde toparlamayı tercih ediyorum. Daha pratik oluyor. Şimdi 3 su bardağı unun yarısını ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unu eklemek çok önemli. Bu arada yeni tariflerimi de izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Unu hamura yedirdikten sonra geriye kalan diğer unu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un yeterli oluyor. Bu kurabiye hamurunu dilerseniz sade olarak veya içerisine çörek otu, susam ekleyerek de yapabilirsiniz. Kapaklı bir kaba koyarak da günlerce tazeliğini koruyabilirsiniz. Hamuru toparlamak için yoğurmaya başlayacağım. Bu arada Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya sayfalarından da beni takip edebilirsiniz. İçerisine eklediğimiz katı yağın eridiğine emin olana kadar hamuru yoğurmaya devam edelim. Aslında bütün hamurların güzel olması için gereken yöntem tabii ki masanın üzerinde yoğurmaktır. Tezgahta veya masada hamuru 5 dakika daha yoğuralım. Bu yöntemle içerisinde erimeyen yağ kaldıysa veya topaklanma olduysa bunun önüne geçmiş oluyoruz. Hamuru toparlayıp kenara alalım. Tepsiye yağlı kağıt yerleştirdim. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Sonuçta hamurumuz yağlı bir hamur. Tepsiye yapışmayacaktır. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak elimde yayıyorum. İçerisine zeytin ezmesi veya çekirdeği ayıklanmış zeytin koyuyorum. Kenarlarından kapatarak elimle yuvarlıyorum. Tam da şu anda fırınımızı önceden ısınması için 180 derecede açalım. Ben tarifte göstermek amaçlı hem zeytin ezmesi hem zeytin tanesi olarak 2 şekilde yaptım. Bütün hamurları bu şekilde tamamlıyorum. Tabii ki kurabiyenin güzel kızarması için önceden ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürelim. Süslemek için ben çörek otu kullandım. Dilerseniz susam da kullanabilirsiniz. Bütün kurabiyeleri süsledikten sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Zeytinli kurabiyelerimiz hazır. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben zeytin ezmeli olanı daha çok beğendim. Tabii ki fikir amaçlı sadece zeytinle de yapabilirsiniz. Eğer daha fazla kurabiye yapmak isterseniz malzeme miktarını 2 katı olarak da uygulayabilirsiniz. Bir de kurabiyenin içini görelim. Bıçakla kestiğim için tam anlaşıldığını düşünmüyorum. Bu yüzden elimle de bölmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ağızda dağılan bir kurabiye oluyor ki elimle tabii ki bölemiyorum. Dağılıyor. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.